Kondo-san. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskiden Geppetto adında bir marangoz yaşarmış. Tahta oymalarıyla yaptıkları herkes tarafından çok beğenilirmiş. İşinde çok usta olan bu marangoz en çok tahtadan kuklalar yapmayı severmiş. Dükkanı tahta kuklalarla doluymuş. Bu kuklaları bazen satar, bazen de çok sevdiği çocuklara hediye edermiş. En büyük dileği bir çocuk sahibi olmakmış. Ne olurdu Allah'ım, benim de bir çocuğum olsaydı. Yaptığım bu oyuncaklarla oynasaydı. Uzun kış gecelerinde bana da arkadaş olurdu. Bir gün ormana gitmiş. Yapacağı yeni kukla için uygun bir kütük arıyormuş. Tam istediğim gibi bir kütük bu. Sağlam ama yontulacak kadar da yumuşak. Bununla kuklamın ağzı, burnu ve kollarını çok kolay yapabilirim. Çok güzel bir kukla olacak. Bulduğu kütüğü omuzlayıp dükkanına dönmüş ve tezgahın üzerine koymuş. Başlamış çalışmaya. Birden bir ses duymuş. Ah! Bu ses de nereden geldi? İkinci darbesini de atmış. Ah! Galiba rüya görüyorum. Bu ses kütükten gelemez. Bana öyle geldi herhalde. Geppetto sesin dışarıdan geldiğini zannederek çalışmaya devam etmiş. Büyük bir sabır ve titizlikle kuklanın kafasını, bedenini, kollarını ve ayaklarını bitirmiş. Eserini hayranlıkla seyrediyormuş. Bu ne kadar da güzel bir kukla oldu. Ama kıyafet ve ayakkabı da gerekecek. Dükkanda duran bir çocuk tulumu ve ayakkabısını da kuklasına giydirmiş. Öyle güzel bir oğlan çocuğu olmuş ki kuklayı masanın üstüne oturtmuş. Madem çocuğum yok, ben de bu kuklayla arkadaşlık ederim. Hatta ona bir isim de buldum. Evet, Pinokyo olsun. Senin adın Pinokyo kuklacık. Tezgahını temizlemeye koyulmuş. Ama tam o sırada arkasından bir ses gelmiş. İyi akşamlar. Arkasına dönüp bakmış. Kukladan başka kimse yokmuş. Tekrar işine devam etmiş. Merhaba Geppetto baba. Birden Pinokyo oturduğu masadan yere atlamış. Dükkanda dolaşmaya başlamış. Aman Allah'ım, kukla Pinokyo canlandı. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açık onu seyrediyormuş. Kukla Pinokyo insan değilmiş ama konuşuyor, yürüyor ve oynuyormuş. Aradan günler, haftalar geçmiş. Geppetto usta o kadar mutluymuş ki. Pinokyo marangozun dükkanından hiç ayrılmıyormuş. Ona her işinde yardım ediyor. Geceleri de birlikte ateşin başında sohbet ediyorlarmış. Pinokyo, testereyi uzatır mısın? Tabii ki babacığım. Pinokyo çiviler nerede? İşte burada. Böylece birkaç sene mutlulukla birlikte yaşamışlar. Artık Pinokyo'nun okula gitme zamanı gelmiş. Ama ona defter, kalem ve çanta alacak paraları yokmuş. Geppetto'nun babasından kalma bir saati varmış. Bu saati bir antikacıya götürüp satarak aldığı paraları Pinokyo'ya vermiş. Pinokyo, bu paralar senin. Ama okul ihtiyaçlarını alman için veriyorum. Hadi git şimdi kendine defter, kalem ve çanta al. Oradan da okula git. Pinokyo bütün parayı cebine koyup okul yoluna koyulmuş. Yolda giderken, gördüğü dükkanlara bakarken insanlar da onu fark edip ona bakıyorlarmış.
tahta kukla görünüşlü ne tuhaf çocuk diyorlarmış. Bir müddet sonra karşısına kocaman renkli bir çadır çıkmış. Bir kalabalık da çadırın kapısında para vererek içeri giriyormuş. O da merakla kapıya gelmiş. Kapıda bir palyaço insanları hem güldürüyor hem de para verenleri içeri alıyormuş. Bayım, burası ne çadırı acaba? İçeride ne var? Girebilir miyim? Burası bir sirk. Paran yoksa içeri giremezsin. Cebinde okula gitmesi için babasının verdiği para gelmiş aklına. Param var benim. Al bakalım. İçeri girmiş. İçeride sahnede kuklaları birisi konuşturuyor ve dans ettiriyormuş. Bunlar da benim gibi kukla. Kendine benzeyen birilerini görmenin sevinciyle Pinokyo sahneye fırlamış. Onu fark eden kuklacı hayret ve sevinçle bağırmış. Aman tanrım, bu kukla kendi kendine oynuyor. Onunla çok para kazanacağım. Hey ufaklık, gel bakalım buraya. İçeride muhteşem bir hayvan gösterisi var. İzlemek ister misin? Hadi ya, tabii isterim. Nerede? Bu odada mı? Kuklacının söylediklerine inanan Pinokyo odadan içeri girmiş. Ama Pinokyo içeri girer girmez kuklacı onu odaya kilitlemiş. Zavallı Pinokyo çok ama çok üzgünmüş ve ağlıyormuş. Ben ne büyük bir hata yaptım. Okul parasını harcadım. Babamın sözünden de çıktım. Başıma bunlar geldi. Şimdi ne yapacağım? Pinokyo'nun pişman olup ağladığını gören bir iyilik perisi açık pencereden girip Pinokyo'nun bulunduğu odadaki masanın üstüne konmuş. Elinde sihirli değneğiyle pırıl pırıl kanatlı, sarı saçlı çok güzel bir periymiş. Merhaba Pinokyo. Merak etme seni kurtaracağım. Ama önce neler oldu bir anlat bakalım. Fakat unutma, bana doğruyu söylemek zorundasın. Babam sirke gelmem için bana para verdi. Ama birden adamın biri beni buraya kilitledi. Bir anda burnu uzamaya başlayan Pinokyo şaşkınlık içindeymiş. Ne oluyor böyle? Bana doğruyu söylemen gerektiğini söylemiştim sana Pinokyo. Yalan söylersen burnun daha da uzayacak. Pinokyo özür dileyerek gerçeği iyilik perisine anlatmış. Burnu hemen eski haline dönmüş. Pinokyo, babanın sözünden çıktığına pişman olmuşsun. Şimdi seni buradan kurtaracağım ve paralarını da geri vereceğim. Ama bir daha sakın aynı hatayı yapma. Ne kadar iyi bir perisin. Çok teşekkür ederim. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım. Zaten başından beri hayvanlara kötü davranılan bir sirke gitmem hataydı. Çok pişmanım. Küçük iyilik perisi sihirli çubuğuyla kilitli kapıyı açıp onu sirkten dışarıya çıkarmış. Pinokyo yeniden okul yolunu tutmuş. Yolda kendi kendine şarkı da söylüyormuş. La 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 la. 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 Yolda keyifli keyifli giderken karşısına birden kurnaz bir tilki ve bir karga çıkmış. Bu ne biçim bir çocuk? Çok akılsız birine benziyor. Cebinde mutlaka parası da vardır. Hey! Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Peki hani defterin? Kalemin ve çantan yok. Nasıl okula gideceksin? Gıak! Evet yok ama param cebimde. Onları bu parayla alacağım. Karga ve tilki bu durum karşısında birbirlerine bakıp sinsice gülmeye başlamışlar. İşte tam aradığımız kişi. Bu şapşalı kolayca kandırabiliriz. Oho!
Bu çok az. Bununla hepsini alamazsın ki. Ama ben bir dükkan biliyorum. Orada her şey yarı fiyatına. İstersen o paraları bize ver. Biz koşarak bir çırpıda onların hepsini senin için alalım. Hem üstelik param bile artar. Aa, gerçekten mi? Harika olur. Çok teşekkür ederim size. Ne iyi arkadaşlarsınız siz. Tamam. Sen bu ağacın altında otur bekle. Biz hemen bir koşu sana istediklerini getirelim. Pinokyo parasını tilkiyle kargaya verip ağacın altında oturup beklemiş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Aradan uzun bir süre geçince sonunda Pinokyo kandırıldığını anlamış. Üzüntüyle ne yapacağını düşünüyormuş. Aniden küçük iyilik perisi kanatlarını çırpa çırpa tekrar yanına gelmiş. Hala okula gitmedin mi? Neden buradasın? Geçen seferi unutmadın herhalde. Bana lütfen doğruyu söyle. Pinokyo paralarını kaptırdığını söylemeye utanmış ve yine yalan söylemiş. Paralarımı cebimden düşürmüşüm. Bir anda burnu tekrar uzamaya başlayan Pinokyo şaşkınlık içindeymiş. Bana doğruyu söylemen gerektiğini söylemiştim sana Pinokyo. Yalan söylersen burnun bu sefer daha da uzayacak. Pinokyo özür dileyerek gerçeği iyilik perisine anlatmış. Burnu hemen eski haline dönmüş. Çok teşekkür ederim. Ama yine defter, kalem ve çanta almak için param yok. Çok utanıyorum. Doğruyu anlattığın için paraların yeniden cebinde. Bak, ama sakın bir daha kaybetme. Pinokyo tekrar şarkı söyleye söyleye yürürken karşısına birden onu sirkte odaya kilitleyen kuklacı çıkmaz mı? Sirkinden kaçan Pinokyo'yu bir anda karşısında görünce başlamış kovalamaya. Çabuk buraya gel seni küçük yaramaz kukla. Pinokyo korkuyla kaçarken ayağı bir taşa takılıp cup diye denize düşmüş. İmdat! 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 Ama tahtadan olduğu için suya batmamış. Kurtulmak için elini ayağını çırptıkça yüzdüğünü fark etmiş. Yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Ama o gün deniz oldukça dalgalıymış. Dalgalar onu bir hayli sürüklemiş. O kadar açıklardaymış ki yorgunluktan uykusu gelmiş. Ve suda batmadığı için de rahatça suyun üstünde uykuya dalmış. Uyandığında kendini karanlık bir yerde bulmuş. Ne oluyor? Neredeyim? Burası neresi böyle? Öf, çok da kötü kokuyor. Karanlığa gözleri alışınca büyük bir balığın midesinde olduğunu anlamış. Meğer büyük bir balina onu yakalayıp yutmuş. Geppetto Usta da saatlerdir eve dönmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Onu aramaya çıkmış. Önüne gelene soruyormuş. Buradan geçen küçük tahta bir oğlan gördünüz mü? Sonra sonra deniz kıyısına kadar gelmiş. Orada da balıkçılara sormuş. Bir saat evvel buradan bir çocuk denize düştü. Sizin oğlunuz olabilir. Ne olur bana bir kayık verin. Denize açılacağım. Onu bulmam gerek. Kayıkçılar küçük bir sandal vermişler. Geppetto Usta sandala binip hemen denize açılmış. Pinokyo, oğlum. Pinokyo, neredesin? Sandal da bu dalgalara dayanamamış. Alabora olup devrilince usta denize düşmüş. Suyun içinde çırpınırken Pinokyo'yu yutan balık Geppetto babayı da yutmuş. O da birden zifiri karanlıkta nerede olduğunu anlamamış. Ama Pinokyo onu görmüş ve ağlamaya başlamış. Babacım, babacım, buldun beni. Çok korkuyordum. Pinokyo, oğlum, oğlum.
babacığım. Bir daha asla senin sözünden çıkmayacağım. Tamam Pinokyo. Bunları evde konuşuruz. Şimdi buradan dışarı çıkmanın yolunu arayalım. Babacığım, ben bir şey deneyeceğim. Umarım başarırız. İyilik perisi! İyilik perisi! Beni duyuyor musun? Sesi dalgalarla ta iyilik perisinin kulağına kadar ulaşmış. Aman Allah'ım, Pinokyo'nun sesi bu. Sese doğru uçarak onların olduğu balinanın midesinde belirivermiş. Pinokyo, artık gerçekten pişmansın ve sana son kez yardım edeceğim. Sihirli değneğiyle onlara dokununca kendilerini bir anda sahilde bulmuşlar. O günden sonra Pinokyo çok akıllı bir çocuk olmuş. Babasının sözünden hiç çıkmıyormuş. Okula gidiyor, gelince de eskiden yaptığı gibi babasına yardım ediyormuş. İyilik perisi bu geçen zamanda Pinokyo'yu hep denemiş. Gerçekten artık hiç yalan söylemediğini, babasının sözünden hiç çıkmadığını biliyormuş. Artık tam zamanıdır diyerek Pinokyo'yu bir gece uyurken gerçek bir çocuk yapmış. Ertesi sabah Pinokyo uyandığında kendisini bir tuhaf hissetmiş. Kalbi çarpıyor, vücudundaki kanın dolaştığını hissediyormuş. Artık tahtadan değil, gerçek bir çocukmuş. Koşarak babasının yanına gitmiş. Babacığım, bak ben ne kadar değiştim. Aman Tanrım. Dualarım kabul oldu. Benim de artık gerçek bir oğlum var. O günden sonra ikisi çok mutlu bir hayat sürmüşler. Pinokyo artık örnek bir çocukmuş. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.